Ders 1. Şehri keşfetmek. Turistik yerlerin çoğuna ulaşmak yürüyerek yaklaşık 10 dakika sürmelidir. Harika. Yürümeyi ve manzaraları seyretmekten zevk alıyorum. Bilmem gereken herhangi bir yer var mı? Evet, karmaşık vitray pencereleri olan güzel eski bir katedral var. Katedraller her zaman çarpıcı mimariye sahiptir. Görülecek başka ne var? Merkezde ünlü bir heykelin bulunduğu tarihi bir şehir meydanı var. Fotoğraf çekmek için harika bir yer gibi görünüyor. Şehrin içinden geçen büyüleyici bir nehir de var. Nehir kenarı yürüyüşleri her zaman huzurlu ve rahatlatıcıdır. Nehir kıyısı boyunca yürüyüş yolları ve banklar var. Piknik yapmak için mükemmel bir yer. Biraz atıştırmalık hazırlamalıyız. Kesinlikle. Bazı lezzetli ikramlar getirdiğimden emin olacağım. Seninle şehri keşfetmek için sabırsızlanıyorum Anna. Ders 2. Gezi planları. Merhaba Anna. Yaklaşan seyahatimiz için heyecanlı mısınız? Kesinlikle. Yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Herhangi bir gezi planı yaptınız mı? Evet, ziyaret etmek istediğim birkaç yer var. Önce nereye gideceğiz? Ünlü Sanat Müzesi ile başlayalım. Etkileyici bir koleksiyona sahiptir. Her zaman farklı dönemlerden sanat eserine hayran kaldım. Sanat Müzesi'nden sonra botanik bahçelerini ziyaret edebiliriz. Güzel çiçekler ve bitkilerle çevrili olmak kulağa hoş geliyor. Umarım hava ferahlatıcı bir deneyim için güzeldir. Listemizde sırada ne var? Tarihi bölgeyi keşfedelim. İlginç dükkanlar ve kafelerle dolu. Eski sokaklarda gezinmek kulağa büyüleyici geliyor. Şehrin geçmişi hakkında bilgi edinmek için Yerel Tarih Müzesi'ni de ziyaret edebiliriz. Yerel mirası keşfetmek her zaman ilginçtir. Ve günümüzü tamamlamak için nehir boyunca gün batımı gezisine çıkabiliriz. Su üzerinde gün batımını izlemek nefes kesici olacak. Gezi maceramızdan en iyi şekilde yararlanalım John. Ders 3. Beyin fırtınası fikirleri. Yeni fikirler için yeni bir ekibe ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yeni bakış açıları getirmek çok faydalı olabilir. O arada işbirlikçi bir ortam sağladığımızdan emin olalım. Bu önemli. Herkes düşüncelerini paylaşırken rahat hissetmelidir. Fikir üretmek için düzenli beyin fırtınası oturumları planlayabiliriz. Takımın kolektif yaratıcılığından yararlanmanın harika bir yolu. Açık iletişimi ve aktif katılımı da teşvik etmeliyiz. Kesinlikle. Tartışmalar sırasında herkes değerli ve duyulmuş hissetmelidir. Bazen ara vermenin ve problemden uzaklaşmanın yardımcı olduğunu görüyorum. Yeni bir bakış açısı sağlayabilir ve yeni fikirler uyandırabilir. Beyin fırtınası için ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Bence 45 dakika ila 1 saat iyi bir zaman dilimi olabilir. Bu bize farklı olasılıkları keşfetmek için yeterli zaman vermelidir.
Genelde 20 dakika koşarım ama programımı ayarlamaya açığım. Ders 4. Fitness rutini. Merhaba Anna. Ne sıklıkla egzersiz yaparsınız? Haftada en az 3 kez egzersiz yapmaya çalışıyorum. Bu iyi bir frekans. Egzersizleriniz genellikle ne kadar sürer? Bazen egzersiz türüne bağlı olarak 45 dakika yaparım. Genellikle sabahları 20 dakikalık bir koşu yapmayı hedefliyorum. Koşmak, kalp atış hızınızı yükseltmek ve formda kalmak için harika bir yoldur. Kullanışlı ve güne enerji ile başlamama yardımcı oluyor. Rutininize başka egzersizler dahil ediyor musunuz? Evet, haftada birkaç kez kuvvet antrenmanı egzersizleri de yapıyorum. Bu harika. Hem kardiyo hem de güç üzerinde çalışmak önemlidir. Katılıyorum. Genel zindeliği ve kas tonusunu korumaya yardımcı olur. Ve egzersizlerinizden önce ve sonra esnemeyi unutmayın. Yani yaralanmaların önlenmesi ve esnekliği için çok önemlidir. Kesinlikle. Fitness rutinlerimize bağlı kalalım John. Ders 5. Yemek pişirme ipuçları. Pirinç eriştesi pişirirken onları uygun şekilde ıslattığınızdan emin olun Kesinlikle. Islatma, pişirmeden önce erişteleri yumuşatmaya yardımcı olur. ve onları fazla pişirmemeye dikkat edin, al dente olmalılar. Aşırı pişirmek erişteleri yumuşatabilir ve dokusunu kaybedebilir. Pişirme süresi için paketin üzerindeki talimatları takip etmek önemlidir. Ve pişirirken eriştelere daima göz kulak olun. Bu şekilde doğru kıvamda pişirilmelerini sağlayabilirsiniz. Bittikten Birbirine sonra, yapışmalarını pişirme önlemek için işlemini soğuk durdurmak suyla için durulayın. hemen boşaltın. Ve onları hemen kullanmıyorsanız, biraz yağ ile fırlatın. Bu şekilde soğudukça bir araya toplanmazlar. Unutmayın, pirinç eriştesi pişirmek ayrıntılara dikkat gerektirir. Ders 6. Adil bir anlaşma müzakere etmek. Müzakere süresindeki katkılarınızı takdir ediyorum. Teşekkür ederim John. Açık ve dürüst tartışmalar yapmak önemlidir. Kesinlikle. Amacımız, her iki ihtiyacımızı da karşılayan adil bir anlaşmaya varmaktır. Birbirimizin çıkarlarını düşünmeli ve ortak bir zemin bulmalıyız. Birbirinizi dinlemek ve farklı bakış açılarını anlamak çok önemlidir. Karşılıklı yarar sağlayan çözümler bulmaya odaklanalım. Seçenekleri keşfedebilir ve yol boyunca uzlaşmalar önerebiliriz. Saygılı ve işbirlikçi bir atmosfer sağlamak önemlidir. Taviz vermeye ve kazan-kazan sonuçları bulmaya istekli olmalıyız. Birlikte çalışarak tatmin edici bir anlaşma elde edebiliriz. İletişim hatlarını açık tutalım ve müzakereye devam edelim. Ders 7. Restoran seçmek. Yeni bir restoran deneme havasındayım. Herhangi bir öneri var mı? Bütçenize ve ne tür bir mutfağı tercih ettiğinize bağlıdır. Farklı seçeneklere açığım. Sadece farklı bir şey keşfetmek istiyorum. Harika Kulağa ilginç eleştiriler geliyor. alan modaya uygun yeni bir Ne tür füzyon restoranı mutfaklarda var. uzmanlaşıyorlar?
Asya ve Akdeniz lezzetlerinin bir karışımını sunarak benzersiz yemekler yaratırlar. Bu bir mutfak macerası gibi geliyor. Denemek için heyecanlıyım. Tercihlerinize uygun olup olmadığını görmek için menülerini çevrimiçi olarak kontrol ettiğinizden emin olun. İyi fikir. Biraz araştırma yapacağım ve sevdiğim şeyle uyumlu olup olmadığını göreceğim. Yemek deneyimi hakkında bir fikir edinmek için müşteri yorumlarını okumayı unutmayın. Kesinlikle. Başkalarının deneyimlerini duymak her zaman yararlıdır. Yeni restoranda yemek deneyiminizin tadını çıkarın. John. Ders 8. Mola vermek. Kesintisiz çalışıyorum ve molaya ihtiyacım var. Tükenmişlikten kaçınmak için mola vermek önemlidir. Geri çekilme konusunda endişelenme. Ama ya mola vermek üretkenliğimi veya ekibin ilerlemesini etkiliyorsa? Endişelenme. Personel yine de dinlenme ve gençleşme ihtiyacınıza saygı duyacaktır. Sanırım haklısın. Öz bakıma öncelik vermek çok önemlidir. Kesinlikle. Mola vermek, şarj olmanızı ve yenilenmiş olarak geri dönmenizi sağlar. Mola planlarım hakkında ekiple iletişim kuracağımdan emin olacağım. Bu iyi bir fikir. Şeffaflık ve açık iletişim anahtardır. Ayrıca bekleyen görevlerin önceden devredilmesini veya ele alınmasını sağlayacağım. Bu şekilde, bitmemiş işler hakkında endişelenmeden mola verebilirsiniz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz Anna. Hoş geldin, John. Unutmayın, kendinize bakmak önemlidir. Ders 9. Tatil yeri seçme. Bir tatil planlamayı düşünüyorum. Costa Rica veya Bali'den hoşlanabilirim. İkisi de kulağa harika geliyor. İkisi arasında nasıl karar vermemizi öneriyorsunuz? Mevcut faaliyetler ve seyahat maliyeti gibi faktörleri göz önünde bulundurabiliriz. Bu iyi bir başlangıç noktası. Costa Rica ekoturizm ve macera sporları ile ünlüdür. Evet, yürüyüş yapmak, fermuar yapmak ve yağmur ormanlarını keşfetmek için fırsatlar sunar. Bali ise güzel plajları ve canlı kültürü ile ünlüdür. Ayrıca yoga inzivaları ve manevi deneyimleri ile de bilinir. Ayrıca her varış yeri için seyahat masraflarını ve vize gerekliliklerini de dikkate almalıyız. Bu doğru. Bütçemizin ilgili harcamalarla uyumlu olmasını sağlamalıyız. Bunlara ek olarak, planlanan seyahat tarihlerimiz boyunca hava durumunu araştırabiliriz. İyi nokta. Planladığımız aktiviteler için havanın uygun olduğundan emin olmak istiyoruz. Daha fazla bilgi toplayalım ve birlikte bilinçli bir karar verelim. Ders 10. Çikolatalı kurabiye paylaşımı. Biraz çikolatalı kurabiye pişirdim ve onlar bir hit oldular. Çikolatalı kurabiyelere bayılırım. Tarifi benimle paylaşır mısın? Tabii ki. Tereyağı, şeker, un ve tabii ki çikolata parçaları içeren klasik bir tarif. Onları ekstra lezzetli hale getirmek için herhangi bir özel teknik kullanıyor musunuz? Pişirmeden önce hamuru soğutmayı severim. Çerezlerin şeklini korumasına yardımcı olur. Bu harika bir ipucu. Onları pişirirken denediğimden emin olacağım.
Ve en iyi lezzet için yüksek kaliteli çikolata parçaları kullanmayı unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Tarifini paylaştığın için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. Kurabiyelerin tadını çıkarın. Ders 11. Konaklama rezervasyonu. Bir gezi planlıyorum ve müsaitlik sağlamak istiyorum, özellikle yoğun sezonlarda. Bu akıllı bir yaklaşım. Önceden konaklama rezervasyonu yapmak önemlidir. Ne kadar önceden rezervasyon yaptırmanızı öneriyorsunuz? Hedefe ve yılın zamanına bağlıdır. Bazı yerler çabuk doluyor. Doğrudan otellerden rezervasyon yapmayı veya çevrimiçi seyahat platformlarını kullanmayı düşünmeli miyim? Her iki seçeneğin de avantajları vardır. Çevrimiçi platformlar çok çeşitli seçenekler sunar. Bunu aklımda tutacağım. Aralarından seçim yapabileceğim seçeneklerim olduğundan emin olmak istiyorum. Ek olarak, önceki misafirlerin yorumlarını okumak bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilir. İyi nokta. Diğer insanların deneyimlerini bilmek faydalıdır. Son olarak, rezervasyon yapmadan önce iptal politikalarını kontrol etmeyi unutmayın. Doğru, planlarda öngörülemeyen herhangi bir değişiklik olması durumunda esneklik önemlidir. Ders 12. Yeşil vaha yaratmak. Evde kendi yeşil vahamı yaratmak istiyorum. Bu harika bir fikir. Hoş geldin. Bu ödüllendirici bir deneyim. Nasıl başlamamı öneriyorsun? İç Yeni mekanlarda başlayanlar için gelişen ve önerdiğiniz yaşam belirli tarzınıza bitkiler uyan var mı? bitkileri seçerek başlayın. Örümcek bitkileri, patos ve yılan bitkileri az bakım gerektirir ve yeni başlayanlar için harikadır. Bunları aldığımdan emin olacağım. İç mekan bitkilerinin bakımı için herhangi bir ipucu var mı? Onları uygun şekilde sulamayı, yeterli güneş ışığı sağlamayı ve ara sıra gübrelemeyi unutmayın. Onları düzenli olarak sulamak ve yeterince güneş ışığı alan uygun noktalar bulmak için hatırlatıcılar ayarlayacağım. Bu iyi bir plan. Yeşil vahanız güzellik ve huzur duygusu getirecek. Yaşama alanımı nasıl dönüştürdüğünü görmek beni heyecanlandırıyor. Teşekkür ederim Anna. Hoş geldin, John. İç mekan bahçeciliği dünyasına yolculuğunuzun tadını çıkarın. Ders 13. Bahçeciliğe başlarken. Bahçeciliğe başlamak istiyorum. Bir kürek, tırmık, sulama kabı ve bahçe eldivenlerine ihtiyacım var. Bunlar sahip olunması gereken temel araçlardır. Bahçecilik yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacaklar. Bu bahçe aletlerini nereden almamı öneriyorsunuz? Geniş bir seçim için yerel bahçe mağazalarını ve hatta çevrimiçi pazar yerlerini kontrol edebilirsiniz. Yüksek kaliteli araçlara yatırım yapmalı mıyım yoksa yeni başlayanlar için temel araçlar yeterli mi? Temel araçlarla başlamak iyidir. Ancak kaliteli araçlara yatırım yapmak deneyimi daha keyifli hale getirebilir. Bu mantıklı. Uzun ömürlü ve kullanımı rahat aletler istiyorum. Yapmayı planladığınız bahçecilik türünü düşünmek de önemlidir. Belirli görevler için farklı araçlar gerekebilir. Bunu aklımda tutacağım ve bahçe ihtiyaçlarıma uygun araçları seçeceğim. Ders 14. Mahalleyi keşfetmek. Geçenlerde yeni bir mahalleye taşındım. Yakınlarda iyi restoranlar var mı?
Bu heyecan verici. Eminim harika yemek seçenekleri bulacaksınız. Belirli mutfaklar veya restoran türleri için önerileriniz var mı? Tercihlerinize bağlıdır. Ne tür yemeklerden hoşlanıyorsun? Farklı mutfakları denemeye açığım. Yeni lezzetler keşfetmekten zevk alıyorum. Bu durumda, yerlilerden en sevdikleri yerleri sormanızı veya çevrimiçi incelemeleri kontrol etmenizi öneririm. Bu iyi bir fikir. Yerlilerden öneriler almak gizli mücevherlere yol açabilir. Mahalleyi yürüyerek keşfetmek, başka türlü bulamayabileceğiniz restoranları keşfetmenize de yardımcı olabilir. Yürüyüş yapmaktan zevk aldım, bu yüzden yemek yemek için yeni yerler bulmanın harika bir yolu gibi geliyor. Kesinlikle. Kendinizi yerel kültür ve mutfak sahnesine kaptırmanın harika bir yolu. Bazı lezzetli yemek deneyimleri keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Teşekkür ederim Anna. Hoş geldin, John. Yeni mahallenizi keşfetmenin tadını çıkarın. Ders 15. Masa oyunu önerileri. Son zamanlarda eğlenceli masa oyunları oynadın mı? Evet, aldım. Scrabble ve Clue mutlaka denemelisiniz. Gerçekten zorlu ve eğlencelidirler. Scrabble ve Clue'u duydum ama onları hiç oynamadım. Nasıl çalışıyorlar? Kulağa ilgi Scrabble, çekici oyuncuların geliyorlar. harf karoları kullanarak bir Zihni tahtada harekete kelimeler geçiren ve oluşturduğu bir strateji kelime gerektiren oyunudur. oyunları severim. Clue, oyuncuların kimin suç işlediğini iki çıkardığı bir oyunda gizem kesinlikle çözme oyunudur. Kelime oyunudur. haznenizi ve tümdengelin becerilerinizi test edecektir. Farklı grup boyutları için uygun mu yoksa belirli sayıda oyuncu için daha mı iyiler? Scrabble 2 ila 4 oyuncuyla oynanabilirken, Clue 3 ila 6 oyuncuyla en iyisidir. Bunu bilmek güzel. Onları arkadaşlarımla oynayabilir, hatta tek başıma eğlenebilirim. Kesinlikle. Çok yönlüdürler ve saatlerce eğlence sağlayabilirler. Ders 16. Yerel parkı keşfetmek. Geçenlerde yerel bir parkı ziyaret ettim ve nefes kesiciydi. Oraya gittin mi? Park Gavulu'da keşfettin mi? Çarpıcı manzaraya sahip güzel bir park. Evet, yaptım. Parkın doğal güzelliği büyüleyiciydi. Yürüyüş parkurlarını veya parktaki belirli cazibe merkezlerini keşfetme şansınız oldu mu? Evet, yürüyüş parkurları boyunca yavaş bir yürüyüş yaptım ve pitoresk manzaraların tadını çıkardım. Park, doğayla bağlantı kurmak ve harikalarını takdir etmek için harika bir fırsat sunuyor. Yakınlarda böyle nefes kesici bir parka sahip olmak harika. Kesinlikle tekrar ziyaret edeceğim. Keyif aldığına sevindim. Park Goal gibi parklar, herkesin eğlenmesi için huzurlu bir sığınak sağlar. Ders 17. Seyahat ipuçları. Yakında bir gezi 6. planlıyorum. Seyahat ederken önemli belgeleri güvende tutma konusunda herhangi bir tavsiyeniz var mı? Bu iyi bir nokta. Onları güvenli bir yerde tutmak çok önemlidir. Hareket halindeyken belgeleri güvende tutmak için ne önerirsiniz? Bir seyahat organizatörü veya güvenli bir kese, pasaport, kimlik ve bilet gibi belgeleri saklamak için yararlı olabilir.
Onları her zaman yanımda tutmalı mıyım yoksa otelde mi bırakmalıyım? Onları yanınızda tutmak en iyisidir. Tercihen her zaman gözünüzün önünde olan bir çantada. Bu mantıklı. Onları kaybetme ya da çalınma riskini almak istemem. Ayrıca, belgelerinizin dijital kopyalarını oluşturmayı ve bunları bulutta veya e-postada güvenli bir şekilde saklamayı düşünün. Yedek olarak harika bir fikir. Bunu kesinlikle yapacağım. Özellikle kalabalık alanlarda dikkatli olmayı ve çevrenizin farkında olmayı unutmayın. Ders 18. Sualtı dünyasını keşfetmek. Bu bölgede şnorkelle dalmanın harika olduğunu duydum. Denedin mi? Kesinlikle. Şnorkelli yüzme, renkli sualtı dünyasını keşfetmenin harika bir yoludur. Şnorkelli yüzme sırasında ne tür deniz yaşamı görmeyi bekleyebiliriz? Muhtemelen canlı mercan resifleri, tropikal balıklar ve hatta deniz kaplumbağaları veya ışınlarla karşılaşacaksınız. Kulağa inanılmaz geliyor. Yüzeyin altındaki güzelliğe şahit olmaktan heyecan duyuyorum. Deneyimli rehberlerin sizi en iyi noktalara götürebileceği şnorkelli yüzme turları genellikle mevcuttur. Bunu bilmek harika. Bana etrafı gösterecek bir rehber olması daha rahat hissederdim. Büyüleyici sualtı manzarasının tadını çıkarırken ekipman sağlayabilir ve güvenliğinizi sağlayabilirler. Okyanusun harikalarına ilk elden dalmak ve şahit olmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir deneyim. Şnorkelli yüzme maceranızın tadını çıkarın. Ders 19. Bir otelde güvenli depolama. Bir gezi planlıyorum ve değerli eşyalarımı bir otelde saklamanın güvenliğini merak ediyordum. Endişelenmeyin. Çoğu otel konukların eşyaları için güvenli depolama seçenekleri sunar. Bu güven verici. Nasıl çalışır? İhtiyacım olduğunda eşyalarıma erişebilecek miyim? Oteller genellikle konukların değerli eşyalarını saklamaları için emanet kasaları veya oda içi kasalar sağlar. Kulağa uygun geliyor. Kendi kilidi veya anahtarımı getirmem gerekecek mi? Hayır, kutunuza erişmek için benzersiz bir anahtarınız olacak. Otel check-in sırasında bunu sağlayacaktır. Bu çok uygun. Eşyalarımın kaldığım süre boyunca iyi korunacağını bilmek güzel. Kesinlikle. Değerli eşyalarınızı güvende tutmanın ve gönül rahatlığı sağlamanın güvenilir bir yoludur. Ders 20. Uluslararası pazarlara genişleme. İşimiz yerel olarak iyi gidiyor. Uluslararası pazarlara açılmaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir. Uluslararası pazarlara girmek büyüme için yeni fırsatlar getirebilir. Küresel olarak genişlemeden önce göz önünde bulundurmamız gereken bazı temel faktörler nelerdir? Hedef ülkelerdeki pazar talebini, kültürel farklılıkları ve yasal gereklilikleri araştırmak esastır. Katılıyorum. Yeni pazarlarda başarılı olmak için yerel gelenek ve düzenlemeleri anlamamız gerekiyor. Ürünlerimizi ve pazarlama stratejilerimizi uluslararası müşterilere hitap edecek şekilde uyarlamak da çok önemlidir. Kesinlikle. Her pazardaki müşterilerin değer sağlamayı ve özel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemeliyiz. Ek olarak, yerel ortaklarla ilişkiler kurmak veya hedef pazara aşina olan çalışanları işe almak faydalı olabilir.
Uluslararası genişleme, dikkatli planlama ve uyum sağlama istekliliği gerektirir. Büyüme için heyecan verici bir fırsat. Kesinlikle. Daha geniş bir müşteri tabanına kapılar açabilir ve küresel pazarda gelişmemize yardımcı olabilir. Ders 21. Kişisel tutkuların takibi. Son zamanlarda kişisel bir tutkunun peşinden gitmeyi düşünüyordum. Sadece kişisel bir tutku olduğunda daha keyifli, sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Tutkunuz kendiniz için yaptığınız bir şey olduğunda büyük bir memnuniyet getirir. Herhangi bir dış baskı veya beklenti olmadan neşe getiren bir şeye sahip olmak harika. Bu anlaşılabilir bir durum. Sadece kendi tatmininiz için olduğunda kendinizi özgürce ifade etmenize izin verir. Kesinlikle. İlgi alanlarınızı keşfetmenin ve yaratıcılığınızı herhangi bir sınırlama olmadan beslemenin bir yoludur. Kişisel bir tutkuya sahip olmak, günlük yaşamın taleplerinden çok ihtiyaç duyulan bir kaçışı da sağlayabilir. Kendinizi sevdiğiniz bir şeye kaptırmak harika bir duygu, sadece kısa bir süreliğine bile olsa. Bir gençleşme kaynağı ve hayatımızın yoğunluğunun ortasında denge bulmanın bir yolu olabilir. Aynı bakış açısını paylaştığımıza sevindim. Kişisel tutkuların peşinden gitmek gerçekten zenginleştiricidir. Ders 22. Sabah barış anları. Sabahın erken saatlerinin gün başlamadan önce huzur anları için mükemmel bir zaman olduğunu görüyorum. Kabul etmiyor musun? Ben de aynı şekilde hissediyorum. Sabahları gün için olumlu bir ton belirleyen bir sakinlik ve dinginlik var. Dünyanın hala uyanmakta olduğu ve havada bir huzur duygusu olduğu bir zamandır. Bu doğru. Düşünme, şükran ve önümüzdeki gün için niyet belirleme fırsatı sunar. Düşüncelerimi toplamama ve gelecek şeylere hazırlanmama izin veren sessizliğin ve yalnızlığın tadını çıkarıyorum. Aynı zamanda meditasyon, günlük tutma veya sadece bir fincan çayın tadını çıkarmak gibi öz bakım faaliyetleri için ideal bir zamandır. Sabahları o huzurlu anlar güne açık bir zihin ve huzurlu bir kalple yaklaşmama yardımcı oluyor. Dış dünyanın meşgullüğü ele geçirmeden önce kendimizle bağlantı kurmanın değerli bir zamanı. Bu sabah huzur anlarının değerini takdir ettiğimize sevindim. Gerçekten bir fark yaratıyorlar. Ders 23. Bir parti planlama. Parti için bu fikirleri beğendim. Bu parti malzemelerini bulmak için nereye gitmeliyiz? Birkaç seçenek var. Bölgedeki parti malzemeleri mağazalarına göz atabilir veya hatta çevrimiçi bakabiliriz. Bu iyi bir öneri. İnternette gezinmenin bize aralarından seçim yapabileceğimiz çok çeşitli seçenekler sunacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Çevrimiçi mağazalar genellikle harika bir seçim ve uygun teslimat seçeneklerine sahiptir. Parti malzemelerini bulabileceğimiz belirli web siteleri var mı? Amazon ve Party City gibi çok çeşitli parti malzemeleri sunan popüler çevrimiçi perakendeciler var. Kulağa uygun geliyor. Web sitelerini keşfedebilir ve neler sunabileceklerini görebiliriz. Bu iyi bir fikir. Mümkün olduğunda yerel işletmeleri desteklemek her zaman güzeldir. Kesinlikle.
Partimize özel bir dokunuş katabilecek benzersiz ve özel öğelere sahip olabilirler. Seçeneklerimiz olduğuna sevindim. İnternete bakarak başlayalım ve gerekirse yerel mağazaları keşfedelim. Ders 24. Ne sipariş vereceğinize karar verme. İyi bir gün. Ne sipariş edileceğine dair herhangi bir öneriniz var mı? Yeni bir şey denemeye ne dersiniz? Daha önce denemediğimiz bir mutfağı keşfedebiliriz. Kulağa heyecan verici geliyor. Aklınızda özel bir mutfak var mı? Tayland yemeklerini deneyebiliriz. Lezzetli ve aromatik yemekleriyle tanınır. Bu harika bir öneri. Tayland mutfağının tatlı, baharatlı ve tuzlu tatlar arasında iyi bir denge olduğunu duydum. Evet, lezzetli bir kombinasyon. Pad Thai, green curry veya tom yum soup gibi yemekler sipariş edebiliriz. Bunun sesini beğendim. Bölgedeki bazı yerel Tayland restoranlarını keşfedelim ve menülerini kontrol edelim. Bu iyi bir plan. İncelemeleri okuyabilir ve hangi yerlerin şiddetle tavsiye edildiğini görebiliriz. Bir restorana karar verdikten sonra, siparişimizi verebilir ve lezzetli ve maceralı bir yemeğin tadını çıkarabiliriz. Yeni bir şeyler denemenin ve mutfak ufkumuzu genişletmenin eğlenceli bir yolu. Bunu dört gözle bekliyorum. Hadi bir Tayland restoranı bulalım ve siparişimizi verelim. Ders 25. Ucuz aksesuarlar bulma. Oturma odamıza yastık veya kilim gibi ucuz aksesuarlar eklemeyi düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Bu harika bir fikir. Yastık ve kilim gibi aksesuarlar, bir alanın görünümünü ve hissini gerçekten artırabilir. Katılıyorum. Bankayı bozmadan odaya renk, doku ve rahat bir hava katabilirler. Kesinlikle. Ev dekor mağazalarında ve hatta çevrimiçi pazarlarda bütçe dostu seçenekler arayabiliriz. İkinci el mağazalarının ve ikinci el dükkanlarının da benzersiz ve uygun fiyatlı aksesuarlar için bir hazine olabileceğini duydum. Bu doğru. İkinci el mağazalarda genellikle ev dekorumuza karakter katabilecek gizli mücevherler bulunur. Kendi kişiselleştirilmiş aksesuarlarımızı daha düşük bir maliyette oluşturmak için DIY projelerini de düşünebiliriz. Bu yaratıcı bir fikir. Kendi yastıklarımızı yapmak veya eski kumaşları kilim haline getirmek eğlenceli bir proje olabilir. Hoşuma gitti. Kişisel bir dokunuş katar ve yaratıcılığımızı sergilememizi sağlar. Oturma odamız için ucuz aksesuarlarda en iyi fırsatları bulmak için farklı seçenekleri ve kaynakları keşfedelim. Bir plana benziyor. Bazı yerel mağazaları ziyaret ederek ve uygun fiyatlı buluntular için çevrimiçi platformları kontrol ederek başlayabiliriz. Ders 26. Daha fazla yardım aramak. Hey, projemiz için nerede daha fazla yardım bulabileceğimizi hiç düşündün mü? Bu iyi bir nokta. Bazen ihtiyaç duyduğumuzda yardım istemek faydalıdır. Gerçekten de. Özellikle karmaşık veya alışılmadık bir görevle uğraşıyorsak, bize zaman ve emekten tasarruf edebilir. Bir seçenek, yardıma ihtiyacımız olan alanda uzmanlaşmış profesyonelleri işe almaktır. Bu doğru. Bize rehberlik edecek ve işin düzgün yapılmasını sağlayacak uzmanlığa ve deneyime sahipler. Ayrıca, o alanda bilgi veya becerilere sahip arkadaşlardan veya aile üyelerinden yardım almayı da düşünebiliriz.
Bu harika bir fikir. Tanıdığımız ve güvendiğimiz birinden yardım almak süreci daha rahat ve keyifli hale getirebilir. Bunlara ek olarak, benzer ilgi alanlarına veya deneyimlere sahip kişilerden soru sorabileceğimiz ve tavsiye alabileceğimiz çevrimiçi topluluklar ve forumlar var. Bu değerli bir kaynaktır. Bir topluluğun kolektif bilgeliğinden yararlanabilir ve onların içgörülerinden öğrenebiliriz. Bu farklı yolları keşfedelim ve proje ihtiyaçlarımızla uyumlu doğru yardım türünü bulalım. Kabul ettim. Yardımdan ne zaman yararlanabileceğimizi anlamak ve onu aramak için adımlar atmak önemlidir. Ders 27. Pizza sosları. Bu gece pizza yemek havasındayım. Genelde hangi sosları tercih edersiniz? Genelde mozzarella peyniri, biberli ve dolmalık biber ve soğan gibi dilimlenmiş sebzeleri tercih ederim. Kulağa lezzetli geliyor. Lezzet ve dokuların kombinasyonunu seviyorum. Asla hayal kırıklığına uğratmayan klasik bir seçim. Eritilmiş peynir, tuzlu biberli ve sebzelerin tazeliği birlikte iyi çalışır. Katılıyorum. Dengeli ve tatmin edici bir kombinasyon. Başka favori soslarınız var mı? Bazen biraz yeşillik ve besin eklemek için biraz ıspanak yaprağı eklemeyi ve biraz ıspanak yaprağı eklemeyi seviyorum. Bu harika bir fikir. Ispanak, pizzaya taze ve hafif toprak tadı katar. Ayrıca, yemeğimize biraz yeşillik eklemenin iyi bir yolu. Gevrek ve lezzetli olduklarından emin olacağım. Bunun için minnettarım. Tercihlerimize uyacak şekilde aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli soslara sahip olmak güzel. Kesinlikle. Pizza, yaratıcı olmamızı ve beğenimize göre özelleştirmemizi sağlayan çok yönlü bir yemektir. En sevdiğimiz soslarla bir pizza sipariş edelim ve bu gece doyurucu bir yemeğin tadını çıkaralım. Ders 28. Pizza kabuğu seçenekleri. Pizza söz konusu olduğunda, kabuk türü için bir tercihiniz var mı? Şahsen ince ve gevrek bir kabuğun tadını çıkarıyorum. Pizzanın genel dokusuna hoş bir gevreklik katar. Bu iyi bir seçim. Kabuklu pizzalar hafiftir ve sosların lezzetlerinin parlamasını sağlar. Ayrıca geleneksel elle fırlatılan kabuğun çiğnenmesini de seviyorum. Tatmin edici bir dokuya sahiptir. Bu doğru. Elle fırlatılan kabuklar biraz daha kalın olabilir ve daha doyurucu bir ısırık sağlayabilir. Dikkate alınması gereken başka bir seçenek de doldurulmuş bir kabuktur. Daha keyifli bir deneyim için fazladan bir peynir tabakası veya diğer dolgular ekler. Doldurulmuş kabuklar kesinlikle bir zevktir. Her lokmaya sürpriz bir unsur ve ekstra peynirlik katarlar. Nihayetinde, kişisel tercihe bağlıdır. Bazı insanlar kalın, hamurlu kabuklardan hoşlanırken, diğerleri glutensiz veya karnabahar kabuklarını tercih eder. Pizzanın güzelliği budur. Farklı zevklere ve diyet ihtiyaçlarına uyacak pek çok kabuk seçeneği var. Bize en çok hitap eden kabuk türünü seçelim ve pizza deneyimimizi daha da keyifli hale getirelim. Kabul ettim. İster ince ve gevrek ister kalın ve çiğnenebilir olsun, pizza her zaman kalabalığı memnun edicidir. Ders 29. Döviz değişimi. Yakında yabancı bir ülkeye seyahat edeceğim ve biraz para alışverişinde bulunmam gerekiyor. Bunu nerede yapabileceğimi biliyor musun? Sorun değil. Havaalanlarında,
Bankalarda ve bazı seyahat acentelerinde döviz bozdurma hizmetleri bulunmaktadır. Paranızı dönüştürmenize yardımcı olabilirler. Bunu bilmek güzel. Rekabetçi fiyatlarla güvenilir bir yer bulacağımdan emin olacağım. Adil bir anlaşma yaptığınızdan emin olmak için döviz kurlarını önceden kontrol etmek de iyi bir fikirdir. Bunu aklımda tutacağım. Seyahat ederken nakit getirmeli miyim yoksa kredi kartımı kullanmalı mıyım? Küçük harcamalar veya kart kabul etmeyebilecek yerler için elinizde biraz nakit bulundurmak her zaman iyi bir fikirdir. Bu mantıklı. O zaman biraz nakit değiştiririm. Kolaylık sağlamak için daha küçük faturalarda alabilir miyim? Elbette, daha küçük faturalara sahip olmak bahşiş, toplu taşıma veya küçük satın alımlar için yararlı olabilir. Para alışverişi yaparken daha küçük değerler talep edeceğim. Tavsiye için teşekkürler. Ders 30. Hizmet rezervasyonu. Saatte 30 dolar ücret alan bir hizmet rezervasyonu yapmam gerekiyor. Önceden bir zaman aralığı rezerve edebilir miyim? Evet, doğrudan servis sağlayıcıyla iletişime geçerek bir zaman aralığı rezerve edebilmelisiniz. Bunu bilmek güzel. Onlara ulaşacağım ve müsaitlik durumunu soracağım. Onlara ihtiyacınız olan tarih ve süre gibi gerekli ayrıntıları sağladığınızdan emin olun. İsteğimi karşılayabilmeleri için onlara ihtiyaç duydukları tüm bilgileri vereceğim. Özellikle hizmet yüksek talep görüyorsa, önceden rezervasyon yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Katılıyorum. Herhangi bir zamanlama çakışmasını önlemek için tercih ettiğim zaman aralığını güvence altına almak istiyorum. Rezervasyonu yaptıktan sonra, rezervasyonu onaylayacak ve gerekirse size daha fazla talimat verecektir. Talimatlarını takip edeceğim ve gerekli düzenlemeleri yapacağım. Yardımlarınız için teşekkürler. Hoş geldin. Umarım rezervasyonunuzla her şey yolunda gider. Ders 31. İklim Değişikliği Zirvesi. Aklında ne var? İklim değişikliği zirvesi son zamanlarda manşetlere çıkıyor. Evet, dünya liderlerinin acil iklim değişikliği sorununu ele almak için bir araya geldiği önemli bir olay. Ülkelerin iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için toplu eylemde bulunduğunu görmek ilham verici. Kesinlikle. Zirve, sürdürülebilir çözümler ve çevre korumanın önemi üzerine tartışmalar için bir platform sağlıyor. Gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için küresel bir çabadır. Zirve ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında çevre dostu seçimler yapma ihtiyacı konusunda farkındalık yaratıyor. Gezegenimizi korumak söz konusu olduğunda her küçük eylem önemlidir. Hepimiz karbon emisyonlarının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz. Kesinlikle. En son gelişmelerden haberdar olmak ve daha yeşil bir yaşam tarzını teşvik eden girişimleri desteklemek önemlidir. İklim Değişikliği Zirvesi, sürdürülebilir ve dirençli bir dünya yaratmada hepimizin oynayacağı bir rolü olduğunu hatırlatıyor. Bağlı kalalım ve iklim değişikliğini ele alan ve çevremizi koruyan çabaları desteklemeye devam edelim. Ders 32. Açık hava etkinlikleri için planlama. Bugün hava çok güzel. Bazı açık hava etkinlikleri planlamalıyız. Bu harika bir fikir. Dışarıda vakit geçirmek her zaman ferahlatıcıdır.
Gün boyunca uygun kalmasını sağlamak için hava tahminlerini kontrol etmeliyiz. İyi düşünce. Hava koşullarındaki herhangi bir değişikliğe hazırlıklı olmak önemlidir. Ayrıca yapmak istediğimiz faaliyet türünü de göz önünde bulundurmalı ve gerekli ekipmanı toplamalıyız. Evet, güneş kremi, su şişeleri ve rahat ayakkabılar gibi ihtiyacımız olan öğelerin bir listesini yapalım. Her ihtimale karşı biraz atıştırmalık ve ilk yardım çantası getirmek de iyi bir fikirdir. İster park, ister plaj veya yürüyüş parkuru olsun. Açık hava maceramız için uygun bir yer seçmeliyiz. Kesinlikle. Konumu önceden araştırmak, keşfedilecek en iyi yerleri bulmamıza yardımcı olabilir. Son olarak, güvenlik amacıyla planlarımız ve tahmini iade süresi hakkında birilerini bilgilendirelim. Harika nokta. Güvenliğimize öncelik vermek ve birilerine nerede olduğumuzu bildirmek çok önemlidir. Tüm bu hazırlıklar yerinde, açık havada harika bir günün tadını çıkarmaya hazırız. Bunu dört gözle bekliyorum. Bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanalım ve unutulmaz bir zaman geçirelim. Ders 33. Otel olanakları. Bu çok uygun. Gelecek seyahatim için bir otel arıyorum. Bunlardan herhangi birinin havuzu var mı? Evet, birçok otel misafirlerin eğlenmesi için olanaklarından biri olarak yüzme havuzları sunmaktadır. Bu harika. Yüzmeyi seviyorum. Havuz manzaralı bir oda talep edebilir miyim? Kesinlikle. Rezervasyonunuzu yaparken havuz manzaralı oda tercihinizi belirtebilirsiniz. Bu harika olurdu. Sabahları güzel bir manzaraya uyanmaktan zevk alıyorum. Otel personelinin müsaitlik durumuna bağlı olarak isteğinizi karşılamak için ellerinden geleni yapacağından eminim. Bilgi için teşekkür ederim. Odamı rezerve ettiğimde bundan bahsettiğimden emin olacağım. Hoş geldin. Umarım harika bir konaklama geçirirsiniz ve havuzun tadını çıkarırsınız. Ders 34. Spor salonuna erişim. Spor salonuna erişim sağlayan bir otel arıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Evet, birçok otel konukların kullanabileceği fitness olanaklarına sahiptir. Bunu duymak harika. Seyahat ederken bile aktif kalmayı seviyorum. Spor salonuna erişmek, evden uzaktayken fitness rutininizi sürdürmenizi sağlar. Kesinlikle. Antrenmanlarıma ayak uydurmam benim için önemli. Rezervasyonunuzu yaparken otelin spor salonu olanakları ve çalışma saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunu yaptığımdan emin olacağım. İyi donanımlı bir spor salonuna erişimin olması benim için önemli. Eminim fitness ihtiyaçlarınızı karşılayan bir otel bulursunuz. Seyahatiniz sırasında antrenmanlarınızın tadını çıkarın. Ders 35. Telefon dikkatlerini en aza indirmek. Telefonumdaki bildirimleri kapatmayı düşünüyorum. Bu akıllıca, değil mi? Kesinlikle. Odaklanmanıza ve sürekli bildirimlerle dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olabilir. Telefonum uyarılarla oltulmaya devam ettiğinde sık sık kendimden sapıyorum. Bildirimleri kapatarak görevlerinize öncelik verebilir ve yaptığınız şeye bölünmemiş dikkatinizi verebilirsiniz. Bu iyi bir plan gibi görünüyor. Gün boyunca daha hazır ve üretken olmak istiyorum.
Odaklanmış ve meşgul kalma yeteneğinizde büyük bir fark yaratabilecek basit bir ayarlamadır. Bir deneyeceğim ve günlük rutinimi nasıl olumlu etkilediğini göreceğim. Bu harika bir zihniyet. Eminim telefon dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmenin faydalarını fark edeceksiniz. Ders 36. Paketleme ışığı. Seyahatimiz için kontrol edilmiş bagajınız var mı? Hayır, bu sefer hafif seyahat etmeye karar verdim. Sadece bir el çantası getirmeyi tercih ederim. O akıllıca bir seçim. Zamandan tasarruf edebilir ve seyahat deneyimini daha uygun hale getirebilir. Paketleme ışığı da seyahatim sırasında daha esnek ve hareketli olmamı sağlıyor. Daha hafif paketlemeyi de düşünmeliyim. Hacimli bagajlar olmadan hareket etmek daha kolaydır. Kesinlikle. Ayrıca, bagaj talebinde beklemek veya bagaj kaybolma olasılığı konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Paketlememi kolaylaştırmaya ve sadece gerekli malzemeleri getirmeye çalışacağım. Bu iyi bir yaklaşım. Daha az bagajla seyahat etmenin özgürlüğünü ve kolaylığını takdir edeceksiniz. Hafif seyahat etmenin faydalarını deneyimlemeyi dört gözle bekliyorum. Ders 37. Sakin göl kenarı inzivası. Ekibimiz için güzel bir otel buldum. Bir göl kenarında yer alır ve nefes kesen manzaralara sahiptir. Kulağa harika geliyor. Göl kenarındaki bir konum, inzivamız için huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratacaktır. Otel ayrıca takım oluşturma egzersizleri için mükemmel olan kano ve yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sunmaktadır. Doğa ile çevrili olmak yaratıcılığa ilham verebilir ve herkes için ferahlatıcı bir manzara değişikliği sağlayabilir. Kesinlikle. Artı, nefes kesen manzaralar ekip üyelerimiz üzerinde kesinlikle kalıcı bir izlenim bırakacaktır. Ekip bağlarını ve işbirliğini teşvik eden unutulmaz bir deneyim yaratmak önemlidir. Katılıyorum. Göl kenarındaki bu inziva yeri, ekibimizin birlikte bağlantı kurması ve büyümesi için ideal bir ortam olacaktır. Ekip dinamiklerimiz ve üretkenliğimiz üzerindeki olumlu etkisini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 38. Bölge ofisi dahil. Yaklaşan konferansı planlarken, bölge ofisimizden ekibi dahil etmeli miyiz? Evet, kesinlikle onları dahil etmeliyiz. Varlıkları daha çeşitli ve kapsayıcı bir etkinliğe katkıda bulunacaktır. Bölge ofisinin dahil edilmesi, ekipler arası işbirliği ve bilgi paylaşımı için de bir fırsat sağlayacaktır. Birlik duygusu geliştirmek ve kuruluşumuzun farklı dalları arasındaki ilişkileri güçlendirmek önemlidir. Kesinlikle. Konferans fikir alışverişinde bulunmak ve güçlü bir ağ oluşturmak için bir platform olacak. Bölge ofisini dahil ederek uzmanlıklarından yararlanabilir ve benzersiz bakış açılarını kullanabiliriz. Katılımlarının konferansı zenginleştireceğinden ve tüm katılımcılar için daha kapsamlı bir deneyim yaratacağından eminim. Bölgesel ekiple yapılacak değerli katkıları ve bağlantıları dört gözle bekliyorum. Ders 39. Hafta sonu kullanılabilirliği. Ekip toplantımız için cumartesi mi yoksa pazar mı tercih edersiniz? Her iki günde benim için işe yarıyor. Programım konusunda esnekim. Peki ya sen? Size daha uygun belirli bir gün var mı?
Hem cumartesi hem de pazar için açığım. Çoğunluk için en uygun günü seçelim. Kulağa adil geliyor. Herkesin müsaitlik durumunu değerlendireceğiz ve ekip toplantısı için uygun bir gün bulacağız. Toplantıya herkesin katılabilmesini ve aktif olarak katılabilmesini sağlamak önemlidir. Kesinlikle. Ekip üyelerimizin üretkenliğini ve katılımını en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Herkesin tercihlerini toplayalım ve en çok insanı barındıran günü seçelim. Ders 40. Vejetaryen seçeneği. Etkinliğimiz için menüde vejetaryen seçeneği var mı? Evet, catering firmalarımızın hazırlayabileceği lezzetli bir sebzeli kızartmamız var. Bunu duymak harika. Tüm katılımcılar için diyet seçenekleri sunmak önemlidir. Kesinlikle. Kapsayıcı olmak ve farklı diyet ihtiyaçlarına ve tercihlerine hitap etmek istiyoruz. Vejetaryen bir seçenek sunmak, herkesin herhangi bir kısıtlama olmaksızın yemeğin tadını çıkarmasını sağlar. Sebzeli kızartmanın mevcudiyetini tüm katılımcılara bildirdiğimizden emin olacağız. Misafirlerimizin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve kapsayıcı bir ortam yaratmak çok önemlidir. Vejetaryen bir seçenek sunarak, daha geniş bir diyet gereksinimlerini ve tercihlerini karşılayabiliriz. Ders 41. Evlerimizi kişiselleştirmek. Evlerimizi nasıl gerçekten kendimize ait hale getirebiliriz? Bir yol, aile fotoğrafları ve anlamlı sanat eserleri gibi kişisel dokunuşları dahil etmektir. Duygusal değeri olan unsurlar eklemek, sıcaklık ve rahatlık hissi yaratabilir. Kişisel tarzımızı ve tercihlerimizi yansıtan mobilya ve dekor da seçebiliriz. Yaşama alanlarımızı benzersiz parçalarla özelleştirmek, evlerimizi daha özel ve kişiselleştirilmiş hissettirebilir. Bireysel zevklerimiz ve ilgi alanlarımızla rezonansa giren bir ortam yaratmak önemlidir. Evlerimizi kişiselleştirmek kimliğimizi ifade etmemize ve kim olduğumuzu yansıtan bir alan yaratmamıza olanak tanır. Kişisel dokunuşumuzu aşılayarak, evlerimizi gerçekten bize ait evlere dönüştürebiliriz. Ders 42. Hobileri keşfetmek. En sevdiğin hobin nedir? Bahçeciliği ve sebze yetiştirmeyi seviyorum. Kendi yemeğimi yetiştirmek inanılmaz derecede tatmin edici. Kulağa harika geliyor. Bahçecilik hem rahatlatıcı hem de ödüllendirici olabilir. Doğayla bağlantı kurmanın ve bitkilerin büyüdükçe güzelliğine tanık olmanın harika bir yoludur. Bahçe kurmakla ilgilenen biri için herhangi bir ipucunuz var mı? Küçükten başlayın ve ikliminize ve mevcut alanınıza uygun bitkileri seçin. Bu iyi bir tavsiye. Dalmadan önce pratik yönleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, bitkilerinize düzenli olarak sulamak ve gübrelemek gibi uygun bakımı ve dikkati vermeyi unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Bahçecilik, takip edilmesi gereken tatmin edici ve keyifli bir hobi gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Canlıların büyümesini beslemenizi ve tanık olmanızı sağlar. Bu da inanılmaz derecede tatmin edici olabilir. Ders 43. Kötü bir günle başa çıkmak. Tamam, merak etme. Sadece kötü bir gün geçiriyorsun. Bunaltıcı geliyor. Ama pozitif kalmaya ve ilerlemeye çalışacağım.
Derin nefes almayı ve kendinize biraz özen göstermeyi unutmayın. Kısa bir mola vereceğim ve işleri tekrar ele almadan önce zihnimi rahatlatmaya çalışacağım. Ara sıra, küçük bir mola nasıl hissettiğimizde büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca yarının yeni bir başlangıç ve daha iyi bir gün için bir şans olduğunu kendime hatırlatacağım. Buru. Başınızı dik tutun ve daha iyi zamanların ileride olduğunu bilin. Teşvik için teşekkür ederim. Anlayan birine sahip olmak rahatlatıcı. Hepimizin zorlu günleri var, ancak bizi tanımlamadıklarını hatırlamak önemlidir. Haklısın. Büyük resme odaklanacağım ve bu kötü günün beni alaşağı etmesine izin vermeyeceğim. Bunu aldın. Dayanıklı kalın ve işler yakında daha iyi olacak. Ders 44. Yiyecek öğelerinin seçilmesi. Markette yiyecek seçme konusunda herhangi bir ipucu var mı? Son kullanma tarihini kontrol edin ve sonuna yaklaşmadığından emin olun. Ürünün tazeliğini ve kalitesini sağlamak için önemlidir. Ayrıca, ambalajı herhangi bir hasar veya kurcalama belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Düzgün mühürlenmiş ve iyi durumda olan öğeleri seçmek çok önemlidir. Başka bir ipucu, içerik listesini ve beslenme bilgilerini okumaktır. Ne tükettiğimizin farkında olmak daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur. Son olarak, fiyatları karşılaştırın ve özel teklifleri veya indirimleri göz önünde bulundurun. Yiyecek alışverişi yaparken tasarruf etmenin akıllı bir yoludur. Bu ipuçlarını izleyerek bilinçli kararlar verebilir ve ihtiyaçlarımız için en iyi ürünleri seçebiliriz. Ders 45. Bir gezi planlama. Harika. Çüş ve otel rezervasyonu yapalım. Kolaylık sağlamak için araba kiralamalı mıyız? Araba kiralamak, etrafta dolaşmayı ve bölgeyi keşfetmeyi kolaylaştırabilir. Bu doğru. Yolculuğumuz sırasında bize daha fazla esneklik sağlayacaktır. Konaklamalarımızdaki park yerinin maliyetini ve kullanılabilirliğini de dikkate almalıyız. İyi nokta. Yüksek park ücretleri veya sınırlı alanlarla boğulmak istemiyoruz. Ek olarak, hedefteki toplu taşıma seçeneklerini araştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullanmak uygun maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olabilir. Ayrıca herhangi bir yerel ulaşım kartı veya indirim olup olmadığını kontrol etmeye değer. O akıllıca bir fikir. Nakliye masraflarından tasarruf etmemize yardımcı olabilir. Genel olarak, artıları ve eksileri tartalım ve seyahatimiz için hangi seçeneğin en iyi olduğuna karar verelim. Ders 46. Öğle yemeği planları yapmak. Merhaba Peter. Bu John. Yarın öğle yemeği yemek ister misin diye arıyorum. Arkadaşlarla ulaşmak ve planlar yapmak güzel. Kesinlikle. İlişkilerimizi beslemek ve birlikte kaliteli zaman geçirmek önemlidir. Rahatlatıcı bir öğle yemeği için hoş bir ambiyansa sahip rahat bir restoran seçmeyi düşünün. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Konforlu bir ortam yemek deneyimini artırabilir. Peter'ın herhangi bir diyet tercihi veya kısıtlaması olup olmadığını kontrol etmekte düşünceli. Tercihlerini hesaba katmak, ihtiyaçlarına ve seçimlerine değer verdiğimizi gösterir.
Ve öğle yemeğinin saatini ve yerini onaylamayı unutmayın. Evet, net iletişim herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Eminim Peter daveti takdir edecektir. Bir yemeğe yetişmek her zaman güzeldir. Gerçekten de. Onunla vakit geçirmeyi ve iyi yemeklerin tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Ders Günaydın. 47. Yeni bir Evet, ben meslektaşını yeniyim. karşılama. Benim adım Emily. Geçen hafta şirkete katıldım. Hoş geldin. Emily. Ekibimizin bir parçası olman çok güzel. Gemide olduğunuz için mutluyuz. Yerleşmenize yardımcı olmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Herhangi bir sorunuz varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa, sormaktan çekinmeyin. Sizi desteklemek için buradayız. Sıcak karşılamanız için ikinize de teşekkür ederim. Burada olmaktan ve takıma katkıda bulunmaktan heyecan duyuyorum. Burada olduğun için mutluyuz. Emily, eminim rolünde harika bir iş çıkarırsın. Herhangi bir rehberliğe ihtiyacınız olursa veya şirket hakkında bilmek istediğiniz herhangi bir şey varsa iletişime geçmekten çekinmeyin. Ve unutmayın, hepimiz birbirimizin büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olmak için buradayız. Destekleyici ve işbirlikçi bir çalışma ortamının parçasısınız. Bir kez daha hoş geldin Emily. Ders 48. Bir ziyaretçiyi selamlamak. Ben Brezilyalıyım. Dün buraya geldim. Şehrimize hoş geldiniz. Bu ilk ziyaretiniz mi? Sıcak karşılamanız için teşekkürler John. Evet, bu şehrinize ilk ziyaretim. Umarım konaklamanızdan keyif alırsınız ve şehrimizin cazibe merkezlerini keşfederken harika bir deneyim yaşarsınız. Yerel kültür hakkında daha fazla bilgi edinmek ve manzaraları görmek için heyecanlıyım. Herhangi bir tavsiyeye veya talimatlara ihtiyacınız varsa sormaktan çekinmeyin. Yardım etmek için buradayım. Çok naziksin John. Yardım etme isteğiniz için teşekkür ederim. Bu benim zevkim. Unutulmaz ve keyifli bir ziyaret geçirdiğinizden emin olmak istiyorum. Misafirperverliğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Şehrinizin güzelliğini keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Hoş geldin, Anna. Şehrimizin harikalarını keşfederken harika zaman geçirin. Ders 49. Müzik performanslarını paylaşmak. Çoğunlukla eğlence için ama birkaç yerel etkinlikte sahne aldım. Bu etkileyici. Müzik gibi yaratıcı bir çıkışa sahip olmak harika. Yıllardır takip ettiğim bir hobi. Müzik hayatıma neşe getiriyor. Yeteneğinizi başkalarıyla paylaşmanın ne kadar tatmin edici olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Müzik yoluyla bir izleyici ile bağlantı kurmak inanılmaz bir duygu. Hiç kendi şarkılarınızı kaydetmeyi veya bir albüm oluşturmayı düşündünüz mü? Aklımdan geçti ama henüz derinlemesine araştırmadım. Orijinal kompozisyonlarınızı sergilemek için harika bir fırsat olabilir. Haklısın. İçine bakmalı ve beni nereye götürdüğünü görmeliyim. Eminim arkadaşlarınız ve aileniz müziğinizin bir kopyasına sahip olmayı çok isterler. Bu harika bir fikir. Müzikal yolculuğuma devam ederken bunu aklımda tutacağım. Ders 50. Birçok seçenekten seçim. Evet, ama çok fazla seçenek var. Bunu almışım.
Anlaşılabilir bir durum. Bazen çok fazla seçeneğe sahip olmak zor olabilir. En iyi kararı vermek istiyorum ama hangi seçeneğin benim için doğru olduğundan emin değilim. Zaman ayırın ve sizin için neyin en önemli olduğunu düşünün. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize öncelik verin. Seçenekleri önceliklerime ve hedeflerime uygun olanlara göre daraltmaya çalışacağım. Biraz araştırma yapmak ve her seçenek hakkında bilgi toplamak faydalı olabilir. Bu iyi bir öneri. İyi bilgilendirilmek karar verme sürecini kolaylaştırabilir. Ayrıca, bu konuda deneyime sahip güvenilir arkadaşlardan veya profesyonellerden tavsiye almaktan çekinmeyin. Haklısın. Onların içgörüleri ve bakış açıları değerli rehberlik sağlayabilir. Unutmayın, acele etmeyin. Düşünceli ve bilinçli bir karar vermek için ihtiyacınız olan zamanı ayırın. Desteğiniz ve tavsiyeleriniz için teşekkürler Anna. Karar verme sürecine daha net bir zihniyetle yaklaşacağım.